Ya şöyle ofise falan gitmeden evden yürütebileceğim ve para kazanabileceğim bir iş hayal ediyorum ya. Ya ben günün birinde insanların hayatını etkileyecek bir lider olmak istiyorum. Evet. Şöyle hasta ve kimsesiz hayvanlara bakım sağlayabilecek, onlara yuva olacak, aynı zamanda onların sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak güzel bir barınak açmak istiyorum. Hayvanlara yardım etmek, onların hayatına dokunmak istiyorum. Öyle bir hayalim var. Hepimizin bir takım hayalleri var. Eminim sizlerin de vardır. Hayallerinizi bizimle yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Hepimizin bir takım hayalleri var ama bazılarımız bu hayallere ulaşıyoruz. Bazılarımız ise ne yazık ki aynı yerde sayıyoruz. Peki bu hayallerine ulaşan, hayallerini gerçekleştiren insanlar neleri farklı yapıyorlar? Biz kendi hayallerimize ulaşabilmek için neleri yapsak daha iyi olur? Bununla ilgili 3 adımı sizlerle bu videoda paylaşacağım. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olarak bize destek olursanız sevinirim. Efendim, hayallere ulaşabilmek için izlememiz gereken adımlardan birincisi uyanmak. Neyi kastediyorum? Yazar Paul Valery demiş ki, efendim rüyalarınıza ulaşmak istiyorsanız yapacağınız ilk şey uyanmaktır. Önce bir uyanmak lazım. Yani neyi kastediyorum uyanmak derken? Var olan gerçekliği analiz edebilmeyi kastediyorum. Yani evet var bir hayalim. O hayal şurada bir yerde. Bense buradayım. Peki o hayale ulaşabilmek için şu an içinde bulunduğum mevcut durum ne? Yani şu anki hayatımın gerçeklikleri neler? İşte bunu iyi analiz edebilmem gerekiyor ki yol haritamı sağlıklı bir biçimde çizebileyim. Şu anki var olan durumumu analiz edebilmede kullanabileceğim güzel bir araç bireysel SWOT analizi. Bu bireysel SWOT analizi nedir? Adı nereden geliyor? Ne işe yarıyor? Başka bir videomda detaylı anlatmıştım. O yüzden şimdi detayına girmeden kısaca bahsedeceğim. Efendim bireysel SWOT analizinde bizim şu andaki var olan durumumuzu analiz edebilmemiz için bir kalem bir de kağıda ihtiyacınız var. Ekranda gördüğünüz gibi bir sayfayı kutulara ayırabilirsiniz. Bu kutulardan birinci kutuya benim şu andaki yeteneklerim, benim sahip olduğum güçlü özellikler, avantajlarım nelerdir? Bunları yazıyorsunuz. İkinci kutucuğumuza peki benim geliştirmem gereken yönler neler? Yani bu hayale doğru giderken beni geriye doğru çeken kişisel özelliklerim var mı? Ya da eksik kalan bir takım yönlerim var mı? Kullanmadığım bir takım kaslarım var mı? Bunlar hangileri? Güçlendirmem gereken yönlerim hangileri? Bunları da buraya yazıyorsunuz. Bu analizi lütfen aceleye getirmeyin. Bu çok önemli bir aşama. Bunu yaparken üzerine uzun uzun düşünün. Kendinizi gözlemleyin ve sizi tanıyan diğer insanlardan da lütfen geri bildirim alın ki daha sağlıklı bir liste ortaya çıksın. Şimdi ikinci kutucuğumuz buydu. Üçüncü kutucuğumuza ise hayalime doğru ilerlerken işimi kolaylaştıracak sahip olduğum özellikler neler? Avantajlarım neler? Yani diyelim ki ben bir eğitmen olmak istiyorum, bir konuşmacı olmak istiyorum. Peki bu hayalime doğru giderken şu anda bulunduğum gerçeklikte avantajlarım neler? Bu içinde bulunduğum şehir olabilir, çevrem olabilir, tanıdığım insanlar olabilir, mezun olduğum okul olabilir, sahip olduğum bir takım sertifikalar olabilir. Bunlar neler? Bu avantajları bu kısma yazıyoruz. Hemen yanına diğer bir kutucuğa ise hayalime doğru ilerlerken işimi zorlaştıran, önüme engel çıkartan dezavantajlarım neler? Bunları yazıyorsunuz. Yine aynı şekilde burada da dezavantajlarınız hayalinize doğru ilerlerken yine çevreniz olabilir, yine içinde bulunduğunuz şehir olabilir, coğrafi konum olabilir, başka bir takım özellikler olabilir. Neler? Yani işinizi zorlaştıran şeyler neler? Şu anki engelleriniz neler? Bunları yazmanızı istiyorum. Bir diğer kutucuğumuza geliyoruz. Bu kutucukta da şu anda sahip olduğum avantajları arttırmak için neler yapabilirim? Bunları yazıyorsunuz. Diğer kutucuğa ise şu an sahip olduğum dezavantajları, engelleri azaltmak için neler yapabilirim? Düşünüp bunları da bu kutucuğa yazıyorsunuz. Bu kağıt kalemle yaptığımız egzersizle amacımız ne? Amacımız ben neredeyim? Onu görebilmek. Yani ben şu an neredeyim?
koşullarım neler, sahip olduklarım neler, işimi kolaylaştıran neler var, zorlaştıran neler var? Bunları analiz edebilmek adına yapabileceğiniz basit bir çalışma, ancak oldukça farkındalık yaratan bir çalışmadır. Tabii birinci aşamada mevcut durumu ve kendimi analiz edebilmem için bireysel farkındalık çok önemli bir yetkinlik. Acaba benim bireysel farkındalığım ne durumda? Kendimi ne kadar tanıyorum? Kendimle ilgili ne kadar bilgiye sahibim? Güçlü yönlerim, gelişmesi gereken yönlerim, zaaflarım, bunların hakkında ne kadar çok bilgi sahibiyim? Bunun üzerine oturup düşünmem gerekiyor. Özellikle bu yönde kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu listeyi daha sağlıklı hazırlayabilmek adına yine kanalımdaki kendini geliştirme dersleri başlıklı oynatma listemdeki videoları izlemenizi öneririm. Çünkü burada kendimizi nasıl daha yakından tanıyabileceğimizle ilgili bir takım araçları sizlerle paylaşıyorum ve yine bir takım egzersizler yaparak kendimizi daha yakından tanımaya başlıyoruz. Evet, mevcut durumu analiz ettik. Peki şimdi ne yapacağız? İkinci aşamada mevcut durumumuzu analiz ettikten sonra, koşulları ve kendimizi analiz ettikten sonra ardından hedefimize doğru, hayalimize doğru giden yol haritasını çizmemiz gerekiyor. Bu yol haritasını çizerken tabii ki kendimize bir takım sorular soracağız. Bu sorulardan bazılarına örnekler vereceğim size. Bu soruları sorarak aslında amacımız şu: hedefe doğru, hayale doğru giden yolda kendimizi geliştirmek, eksikliklerimizi tamamlamak ve yavaş yavaş o hayale doğru yaklaşmak. Bunu yaparken kendimize irili ufaklı hedefler belirleyeceğiz. Bu hedefler bazen geliştirmemiz gereken yönlerle ilgili olacak. Bazen o arttırmamız gereken avantajlarla ilgili olacak. Hedefleri belirlerken yine sağlıklı belirlemek çok önemli. Hedefleri belirleme ile ilgili videomda bunları detaylı bir şekilde anlatıyorum. Bununla ilgili olarak bu videodan sonra o videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi bazı sorular sormalıyım kendime bu aşamada dedim ve cevaplarını bulmalıyım dedim. Mesela ne olabilir? Diyelim ki evden yürütebileceğim bir iş hayalim var. Bu aşamada kendime sormam gereken sorulardan bir tanesi şu olabilir mesela. Şu anda sahip olduğum yetenekler ve avantajları nasıl kullanabilirim evden iş yürütebilmek adına? Neler yapabilirim? Sahip olduğum yetenekler hangi işlerle alakalı? Mesela şu an sahip olduğum yetenekler hangi işlerle ilgili, hangi işlere uygun ve bunları yapabilmem için piyasadaki şu andaki talepler ne durumda? Yani böyle bir talep var mı? Ya da ben böyle bir şey ortaya koysam, sunsam buna talep olur mu? Bunları analiz edebilmem gerekiyor. Diyelim ki bir el işi yeteneğim var. Evden yapıp satabileceğim bir el işi düşünüyorum. Bir iş düşünüyorum. Peki bu durumda böyle bir yeteneğim var. Gerçekten güzel oluyor ve talep var şu anda yaptığım şeye de. Peki piyasanın şu anda buna ihtiyacı var mı? Nasıl bir talep olur? Benim yeteneğim bununla uyumlu mu? Bunları bir analiz etmem gerekiyor öncelikle. İkinci olarak kendime şunu sorabilirim: çevresel avantajlarımı nasıl kullanabilirim? Örneğin içinde bulunduğum bölge, coğrafya, şehirle alakalı bir takım avantajlar olabilir. Bunları nasıl daha da fazla arttırabilirim ve bunları arttırmak yolunda hangi adımları atmalıyım? Örneğin gerçekten işte tanıdığınız insanlar vardır ürün satışı ile ilgili olarak size destek olabilecek. Ne bileyim, kargo firmalarından belki bağlantı kurabileceğiniz insanlar vardır. Hedeflerime örneğin bunu yazabilirim. İşte şu kargoda çalışan şu arkadaşımla 10 gün içerisinde görüşeceğim ve kargo detaylarını öğreneceğim gibi. Bu her bir sorunun cevabını atmanız gereken bir adımla ilişkilendirerek kendinize küçük hedefler belirleyin hayalinize doğru giden yolda. Mevcut durumumu analiz ettim. Zaten var olan bir hedefim vardı ve bu hedefe doğru giden yoldaki duraklarımı belirledim. Yol haritamı çizdim. Neler yapabileceğimi belirledim. Şimdi sıra yola çıkmakta. İşte bu yola çıkma aşamasında maalesef çoğumuz pes edebiliyoruz. Ya hiç yola çıkmıyoruz ya da yola çıktıktan kısa bir süre sonra tekrar geri dönüyoruz. Buradaki en büyük hatalardan bir tanesi şu: çoğunlukla insanlar yola çıkmak için, yani başlamak için
koşulların mükemmel olmasını bekliyorlar. Halbuki öyle ya da böyle irili ufaklı bir yerlerden başlamak bizi yolda canlı tutacak ve motive tutacak. Çünkü hareket halinde olduğumuz için hedefe doğru daha fazla motive olmuş olacağız. Koşulların mükemmel olmasını beklemeyin başlamak için. Bir yerden başlayın, göç yolda düzeliri unutmayın. Elbette ki planlama çok önemli. Planlama işin en önemli kısımlarından biri. Ancak planlama kısmını abartıp mükemmeli beklemek de yine bizi hayallerimize ulaşmaktan alıkoyan hatalardan biri. Bir diğer hata ise hedefe doğru ilerlerken yolun şöyle olacağını zannetmek. Oysa yol çoğu zaman böyle değildir. Genellikle şöyledir. Evet, çoğu zaman hedefimize doğru ilerlerken başladığımız zamankinden dahi daha geriye doğru düşebiliriz. Olabilir, daha geriye doğru gitmiş olabiliriz. Ancak eğer zihnen yolun dümdüz değil, inişli çıkışlı olabileceğini kabul edersek, buna hazırlıklı başlarsak pes etme ihtimalimizi de düşürürüz. Her şeyin mükemmel olmasını beklemeyin. Zaman zaman inişler, çıkışlar olacak. Hatta belki başladığınızdan daha da geriye düşeceksiniz. Ama bu yolda önemli olan dümdüz gitmek değil, bu yolda önemli olan kararlılıkla, tutarlılıkla ilerlemek. Yani azim, yani süreç. Vaktin birinde kurbağalar bir yarış düzenlemişler. Amaç çok yüksek bir kulenin tepesine tırmanmakmış. Çok sayıda kurbağa da arkadaşlarını izlemek için olay yerine toplanmışlar. Ve yarış başlamış. Yarış başlamış ama seyirci kurbağalardan hiçbiri yarışmacı kurbağalardan herhangi birinin kulenin tepesine çıkmayı başarabileceğine inanmıyormuş. Sürekli zavallılar bence başaramayacaklar diye kendi aralarında konuşuyorlarmış. Ve bu konuşmalar yarışmacılar tarafından da duyuluyormuş. Yarışmaya başlayan kurbağalar teker teker vazgeçip aşağıya doğru inmeye başlamışlar. Ancak aralarından bir tanesi ısrarla ve inatla kulenin tepesine doğru tırmanmaya devam ediyormuş. Bunu gören seyirciler ona tezahürat yapmaya başlamışlar. Boşuna uğraşma, yapamayacaksın, geri dön, in. Bütün kurbağalar bağırıyormuş. Ancak yine de o kalan tek kurbağa ısrarla ve inatla kulenin tepesine doğru tırmanmaya devam etmiş ve bunu başarmış. Kulenin tepesine doğru tırmandığını görünce seyirciler çok şaşırmışlar ve bunu nasıl yaptığını merak etmişler. Aralarından bir tanesi yanına gidip sormuş. Hey, bunu nasıl başardın? Sormuş ama bir cevap alamamış. Ve fark etmişler ki bizim o tepeye çıkmayı başaran kurbağa sağırmış. Hayallerine doğru giden bu yolda seni demotive etmeye çalışan, öğrenilmiş çaresizliklerini sana yüklemeye çalışan, senin inancını kırmaya çalışan, yapamazsın, boşuna uğraşma diye insanlar olacak. Bu insanlara karşı sen de sağır ol. Onların yazar Mümin Sekman'ın tabiriyle düşlerini çürütmelerine izin verme. Şunu unutma, onlar sen değil. Herkesin kendi gerçekliği var. Herkesin kendi yetenekleri, kendi kapasitesi ve kendi dışsal koşulları var. Ve bunlar birbiriyle aynı değil. Sen başkasın, onlar başka. Bu yolda kendi kendilerini motive edebilenler, kendilerine ve hedeflerine inananlar, bu inançtan asla vazgeçmeyenler ve bu yolda pes etmeyenler, kararlılıkla ilerleyenler, yani aslında hak edenler hayallerine ulaşabilecek.